Hoş geldin. Bugün elimizde Yılmaz Örmece'nin Mina Dom'un Zombileri metinleri var. Yani Mina diye genç bir kadın, kardeşleri Seymen ve Efe, başta hani sıradan bir hayat mücadelesi gibi duruyor ama Ama işin içine zombiler, cadılar, hatta böyle boyutlar arası yolculuklar falan girince durum epey değişiyor. aynen öyle. İşte biz de senin için bu fantastik ve gerçekliği nasıl iç içe geçtiğini o ilginç noktaları biraz deşeceğiz bugün. Kesinlikle bu metinlerin asıl gücü bence o fantastik şeyleri, yani zombiler, büyüler falan günlük hayatın içine hani çok normalmiş gibi yerleştirmesi. Evet, evet. Bir yanda aile sorunları, para derdi, diğer yanda komşu zombiye yumurta kabuğu veriyorsun. Bu ikisinin birleşimi bayağı ilginç. Bakalım daha neler var. Peki, o zaman dalalım biraz. Metinler Mina'nın evdeki o zorluklarıyla açılıyor ama hemen ardından çok acayip bir normallik var. Mina ve zombiler. Evet, o baba zombi olayı falan. Ha? Baba zombi, mahallenin ne bileyim kıdemli zombisi mi desek ona ve diğerlerine yemek artıkları veriyor Mina. İşte çay posası, sebze kabukları falan. Hatta detayı var ya, bir zombi komşu bulaşıkları yalayarak temizliyor. Yani bu kadar absürt ama karakterler için normalleşmiş bir durum. İşte bu normalleşme bence de hikayenin sadece uçuk kaşık bir şey olmadığını gösteriyor. Çünkü karakterleri etkiliyor. Mesela kardeşi Seymen. Evet. Seymen bayağı rahatsız bu durumdan. Yani taşınmak istiyor falan. Bu çok gerçekçi bir gerilim katıyor işin içine. Fantastik durumu getirdiği o somut sıkıntı. Tam bu gerilimin ortasında hop yeni bir karakter, Ece. Neredeyse ölmek üzereyken buluyorlar, hafıza sıfır. Önce Emel diyorlar galiba, geçici bir isim. Evet, sonra kendi Ece'yi seçiyor ama geçmişi bayağı karanlık. Bir dövüş okulundan bahsediliyor. İnanılmaz acımasız bir yer. Hmm. Orada gördüğü şiddet falan öldü sanılıp bırakılmış hatta. Bu bile karakterin ne kadar travmatik bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Ve Ece sadece hani gizemli falan değil, acayip yetenekleri de var. Metinlerde geçiyor, kata yapıyor, hayvanlarla konuşuyor. Evet. O telepatik iletişim olayı, özellikle baykuş, kuzgun, yarasa gibi gece hayvanlarıyla. Bir de şey var, o yüksek frekanslı çığlıkla cam kırma meselesi. Evet. Yeteneklerin kaynağı tam belli olmasa da onun farklı olduğu çok net. Zihinsel olarak da inanılmaz hızlı gelişiyor. Kesinlikle. Sınavlarla okul atlıyor, acayip genç yaşta üniversiteye başlıyor. Yani sıradan bir travma mağduru değil, sadece özel bir varlık olduğu hissi veriliyor. Hikaye ilerledikçe evren de büyüyor tabii. Sadece Mina'nın ailesi zombiler değil. İşte Efe'nin psikoloji öğretmeni Sadık Bey giriyor işin içine. Mina'nın gazeteci arkadaşı Sevilay. Ve tabii cadılık mevzusu resmen kurumlaşıyor yani. Dünya Cadılar Konseyi Başkanı Korkut Bey, Cadılar Günü yarışmaları, bir cadılar okulu falan kuruluyor. Evet, o başlangıçtaki mahalle atmosferinden çok daha organize bir yapıya geçiyor. Hatta Mina ile Sadık Bey de sonradan bu okulda eğitim alıyorlar. Bu da ilginç. Yani karakterler sadece izlemiyor, aktif olarak o dünyanın parçası oluyorlar. Aynen. Ve bu genişleme sadece dünyada kalmıyor tabii. Periler ülkesine gidiliyor, Alpha Centauri'ye yolculuklar var, farklı boyutlar, gezegenler. İşte burası iyice acayipleşiyor. Bu farklı dünyalar arasında hiç beklenmedik bir bağ çıkıyor ortaya. Alpha Centauri'de bulunan yazıtlar, Göktürk alfabesine benziyor değil mi? evet, ve Türkçenin bu farklı evrenlerde periler ülkesinde bile konuşuluyor olması, metinlerin Türkçenin aslında böyle kadim, evrensel bir kökeni olabileceği, bir tür güneş dili olabileceği fikrini atıyor ortaya. Hmm, bu güneş dili teorisi ve farklı dünyalar arasındaki o kadim bağ, hikayenin sonundaki krize de zemin hazırlıyor aslında. Alpha Centauri'den bir uyarı geliyor. Dünyaya yönelik büyük bir tehdit. Evet, o araştırmacı Vello'nun tespitleri ama Ece'nin analizi daha da derin. Bu sadece askeri bir hazırlık değil diyor. Çok daha sinsi bir plan. Ece bunu çözüyor, büyük şehirlerde enerji biriktiriyorlar, insanların korku ve öfke genlerini tetiklemeye çalışıyorlar, hipnotik sinyallerle kitle kontrolü. Bayağı kapsamlı bir şey. Ürkütücü gerçekten. Psikolojik bir saldırı yani, sadece fiziksel değil. Aynen. Ve çözüm önerisi de yine o evrenler arası işbirliğinden geliyor. Alpha Centauri ve Periler Ülkesi. Eş zamanlı olarak Ece'nin hazırladığı bir dalga haritasıyla karşı frekans gönderecekler. Vay be.
Yani sorun ne kadar kozmikse çözüm de o kadar farklı dünyaların bir araya gelmesine bağlı. Başlangıçtaki o yerel mahalle hikayesinden evrenler arası bir krize ve diplomasiye uzanan bir yolculuk, etkileyici bir kurgu. Gördüğün gibi yani incelediğimiz bu metinler bizi Mina'nın zombili mahallesinden aldı. Ta yıldızlar arası komplolara, kadim dil sırlarına kadar taşıdı. Mina, Ece ve diğerlerinin bu yolculuğu fantastik olanın aslında gerçekliği ve insan ilişkilerini anlamak için nasıl bir araç olabileceğini gösteriyor bence. Kesinlikle. Sıradan hayatlara sızan o sıra dışılıkla nasıl başa çıkılır, zor zamanlarda aile bağları ne kadar önemli ve belki de en önemlisi farklılıkların, hatta farklı dünyaların bile ortak bir amaç için bir araya gelebileceği fikri. Bunları düşündürüyor. O zaman senin için de son bir soruyla bitirelim. Ya yaşadığımız bu dünyanın hemen yanı başında, belki göremediğimiz bir perdenin ardında, bu metinlerdeki gibi başka gerçeklikler, varlıklar, o kadim bağlantılar gerçekten var olsaydı, bu bilgi hani biz kimiz, dünyamız ne sorularına verdiğimiz cevapları nasıl değiştirirdi acaba? Üzerine biraz kafa yormaya değer sanki. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kal.